Merhaba arkadaşlar. Mısır'da bir festival günü binlerce kişinin önünde diğer bütün sihirbazların düzenbazlıklarını yutan bir yılan gösterisi ve üzerine bir de o büyücülerin açıktan iman etmesine şahit olduk. Peki Hazreti Musa'ya o ortamda bulunan kimler iman etti? Açıkçası böyle harika bir geri dönüş sonrası omuzlarda taşınması gerekir Hz. Musa'nın. Hadi diyelim ki açıktan destekleyemediler ama en azından içinden sessizce Firavun'a oh olsun deyip iman eden binlerce insandan söz edebiliriz mi acaba? Kur'an o olaydan sonra Hz. Musa'ya kimlerin iman ettiğini söylüyor. Hatta kaç kişinin iman ettiği noktasında sayı olarak bir orandan da bahsediyor. Yunus suresinde geçen bu ayetlere bakalım. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ Firavun ve kavminin kendilerine işkence etmesinden korkuya düştükleri için kavminden bir grup gençten başka kimse Musa'ya iman etmedi. Tarihin hangi kısmında olursa olsun değişmeyen bir kural. Bana ne olur, aileme ne olur diye korkmayan, heyecanının doruklarında doğru bildiği bir şey uğruna çok zahmeti göze almış, ancak ve ancak bu şekilde şerefli bir hayat yaşayacağına inanmış, ideallerine kilitlenmiş gençler ilk iman edenler arasında. Ayette kavminden bir zürriyet diye bahsediyor. Yani kavmindeki yeni nesilden bir grup dışında kimse iman etmedi. Bir insan 35-40 yaşına ulaştıktan sonra, özellikle de bir yuva kurduktan sonra doğal olarak vereceği kararların daha dengeli ve makul olması gerektiğini düşünür. Çünkü artık o çatı altında alınan bir karar herkesi etkiler. Ve belli bir süre geçtikten sonra bu bir reflekse dönüşür onlarda. Yani kendilerinin artık çok mantıklı düşündüklerini, hatta gençlerin imanlarından ötürü yapmış oldukları bazı çılgınlıkları da mantıksız görürler. Oğlum sen saf mısın? Kızım kendini bu kadar çok verme bu işlere. Yeğenim bak sana amca tavsiyesi gibi. Ama gençler büyüklerini dinlemezler. Hani siz dinlediniz mi? Pek zannetmiyorum. Fakat Kur'an bu cesur gençlerin imanını ve desteğini bu ayette bayraklaştırıyor. Bir ikincisi, bir önceki nesil artık işkencelerden bıkmış, o korkuyla yaşarken tekrar ayağa kalkması çok zor. Muhtemelen o gençlerin çok büyük bir kısmı Musa Aleyhisselam'ı tanımıyordur bile. Hz. Musa şehirden kaçtığında 8-10 yaşlarında olan çocuklar. Dolayısıyla bir toplumda yeni bir heyecanın başlaması, sizi zaten orada eskiden beri tanıyan insanlarla olması çok zor. Ancak ve ancak farklı bir jenerasyonla mümkün olabilir. O da bazen onlarca yıl sürebilir. Her neyse olaya dönelim. Firavun yaşadığı bu fiyaskodan sonra tekrar ileri gelenlerle bir toplantıya giriyor ve orada Hz. Musa'yı kendi elleriyle öldüreceğini söylüyor. Aynı zamanda o iki peygambere iman eden herkesin çocuklarının öldürülmesi için emir veriyor. Yani az önce gençleri dinlerken ah bir de ben orada olacaktım ki diye dinleyenler vardır. Fakat şartlar düşündüğümüz kadar elverişli değil. Kıymetli anne babalar. Sen ben o ortamda olsak kimlerin o an iman edip kimlerin sessiz kalacağı belli olmaz. Şimdi bütün bu emirler verilmişken İsrailoğulları korkusundan tir tir titrerken Firavun gözü dönmüş bir şekilde Hz. Musa'yı öldürmek isterken Allah müsaade etmiyor. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ Biz Firavun ve destekçilerini yıllarca esir tuttuk. Ayetin devamında anlatılıyor. Allah onlara çeşitli azaplar gönderiyor Mısır halkına. Birinin ardından diğerini, bir tanesinin ardından diğerini. İşte kuraklık veriyor, seller yaşanıyor, ekinler ve hayvanlar perişan oluyor. Tam bir düzlüğe çıkacakken Firavun ordusu Hz. Musa ve ona inananları yok etmek için tekrar hazırlanıyorlar. Tam harekete geçecekler. Bir tufan vuruyor şehri günlerce. Ne ağaç kalıyor, ne ev kalıyor, ne hükümet binası kalıyor, ne altyapı kalıyor şehirde. Bu durumda bütün askeri kaynaklar arama kurtarma ve şehri tekrar imar etmek için kullanılıyor. Ülkenin yeniden ayağa kalkması aylar, belki yıllar alıyor. Yine tam işte düzlüğe çıkacakken bu sefer çekirgeler musallat oluyor ülkeye. Her yerden çıkmaya başlıyor çekirgeler. Ekini yiyip bitiriyorlar. Hani vardır ya çekirge sürüsü gibi silip süpürme tabiri. Perişan ediyorlar ülke ekonomisini. Tarımı çökertiyorlar. İnsanlar açlıktan yaşam mücadelesi veriyor. Hani elbiselerin içinden bile çekirgeler çıkıyor. Dolayısıyla kimse İsrailoğullarıyla uğraşacak bir kıvamda değil. Bu arada bu azaplar sadece Mısır halkını vuruyor. İsrailoğullarını ve Hz. Musa'ya inananları çok ilginç bir şekilde es geçiyor. Artık generaller bunun tesadüfen olamayacağını düşünüp Hz. Musa'ya gidip Rabbine dua etmesini ve eğer bu afetten kurtulurlarsa ona iman edeceklerini ve İsrailoğullarını serbest bırakacaklarını söylüyorlar. Fakat maalesef ne zaman ki afetler hafiflesin verdikleri bu sözleri unutuyorlar. Ve bu her defasında aynı şekilde tekrar ediyor. Peki o sırada Musa Aleyhisselam ve diğer bütün müminler ne yapıyor? Yine Yunus suresinde bahsediliyor ne yaptıklarından. Şöyle deniyor.
وَاَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın, evlerinizi namaz kılınan yerler yapın ve namazı dosdoğru kılın, yani onu ikame edin ve ey Musa, müminleri müjdele. Hz. Musa ve kardeşine bu felaketlerin arasında verilen emir, o genç neslin yetiştirilmesi ve müminlerin imanlarını pekiştireceği, namazlarını rahatça kılacağı merkezler açılması. Aynen İslamiyet'te vahyin ilk yıllarında Erkam İbni Ebu'l-Erkam'ın evinin bir buluşma ve öğrenme merkezi olarak kullanıldığı gibi. Burada şöyle bir ders de çıkarabiliriz zannımca. Bir ülke veya dünya bir krizden, bir depresyondan, bir zulümden, bir salgından geçiyorsa eğer veya toplumu bir fitne sarmışsa yapılabilecek en mantıklı şey toplumdaki o felç haline katılmamak ve kendini geliştirecek bir şeylerle bir köşede meşgul olmaktır. Bunun şöyle bir faydası var. İnsanların hepten durakladığı bir dönemde kendimizi yetiştirebilmek, yani o hali bir fırsata çevirmek normal zamanda alamayacağımız mesafeyi bize aldırabilir. Yani bir futbolcu mesela pandemi döneminde her gün antrenmanlarına devam etse tabii ki ligler geri başladığında bariz bir üstünlükle oynar. Bir iş adamı piyasalar durgunken kendisini dünyayı okumaya verse ve şirketin uzun vadeli planları üzerine çalışsa, yazsa, çizse piyasaya tabii ki diğer şirketlerden daha kaliteli bir vizyonla girer. Bizim de mesela naçizane bu YouTube kanalını bu salgın döneminde açmamızın en önemli sebeplerinden biri buydu. Yani insanlarda bir durgunluk hali oluyor. Karantinada hiçbir şey yapamazsınız. Evde belki vaktinizi kaliteli değerlendiremeyeceksiniz. Ve o zaman sanal bir yuvamız olsun dedik. En azından bir şeyler öğretebiliriz. Hz. Musa ve Hz. Harun'un açtığı evlerdeki bu müminler böyle bir vakitte imanlarında derinleşip ibadetlerini kusursuz olarak Rabbe sunabilmek için gayesi belli evler kuruyorlar. En son çekirge istilasından bahsetmiştik. Bu istila tam bitti derken bu sefer insanları kırıp geçiren bir haşere, bir bit salgını yaşanıyor. Veba gibi, orta çağda her geldiğinde milyonlarca insanı alıp götüren bir hastalık sanıldığının aksine bulaşıcı değil. Bitler üzerinden yayılıyor. Mısır halkı önce tufanlarla altyapı felaketi yaşadı. Sonra çekirgelerle ekonomik krizin içine girdi. Şimdi de bütün toplumu saran sağlık problemiyle meşgul ediliyor. O bitiyor, kurbağa felaketi geliyor ve bunların hepsi aylarca, yıllarca süren felaketler. Tevrat'ta bu kurbağalar anlatılırken mesela her yerde, ama her yerde oldukları söyleniyor. Yemek yapacaksın, çok basit mesela, pirinç kavanozunu açıyorsun, kurbağa sıçrıyor. Akşam uyuyacaksın, yatağın yorganını kaldırıyorsun, kurbağalar yatağın içinde. Ne uyku bırakıyorlar, ne kanalizasyon bırakıyorlar, ne insanda iştah bırakıyorlar. Sonra o bitiyor. Allah Nil nehrini kana buluyor. İçecek su bile bulamıyorlar. Nehir kan olarak akıyor. Bilmiyorum hiç susuzluğu yaşadınız mı ama ben bir yaz Ankara'da başıma geldi. Abi ilk saatlerden itibaren zaten evdeki tuvalet kokmaya başlıyor. Çok zor bir şey yani su problemi yaşamak. Dolayısıyla bütün bu felaketler orduyu ve Firavun'u yıllarca meşgul ediyor. Mısır halkı fakirleştikçe İsrailoğulları zenginleşiyor. Çünkü İsrailoğulları mahallesinde tarlalar ekin veriyor. Suları tertemiz çıkıyor. Hayvanları telef olmuyor. Her ne kadar köle de olsalar karşı tarafın bir gücü yok ki sizi bir şeylere zorlasın artık. Dolayısıyla Mısırlılar ellerindeki değerli şeyleri verip karşılığında temiz su, yiyecek, içecek almaya başlıyorlar İsrailoğullarından. Hatırlarsanız bu seriye başlarken Allah'ın İsrailoğullarına verdiği bir söz vardı. Sizi Firavun ve halkına mirasçılar kılacağız diye. Bu miras tek seferde o halkın helak olmasıyla geçmiyor İsrailoğullarına. Yıllar içerisinde Mısırlılar bu felaketler yüzünden yavaş yavaş kendi elleriyle teslim ediyorlar hazinelerini. Ve denizin karşı yakasına geçince bu hazinelerle geçiyorlar İsrailoğulları. Az önce bahsettiğim felaketlerin yaşandığını Kur'an bize özetle bildiriyor Araf suresinde. Ve anladığımız kadarıyla bu afetler neredeyse bir 8-10 yıl kadar devam ediyor. Buna benzer felaketlerden bahseden Antik Mısır'a ait bir belge var. İpuver papirüsü. Özellikle Tevrat'ta ve Kur'an'da geçen bu ifadeleri desteklediği için kullanılabiliyor bu belge. Papirüsün neredeyse tamamını okudum. Evet, birbirine çok benzeyen tablolar var. Yani nehrin kana bulandığından bahsediyor. Buğdayların, arpaların telef olduğunu söylüyor. Zenginlerin perişan olduğunu, ülkedeki fakirlerin artık zenginleştiğini bile söylüyor. Fakat papirüs genel bir dilde yazılmış. Sadece bu afetlerden bahsetmiyor. Başka bahsettiği bir sürü şey var. Dahası ve en önemlisi bence bu papirüsün yazıldığı tarihle Hz. Musa Aleyhisselam'ın Mısır'da bulunduğu tarih, kaynakları karşılaştırdığınız zaman benim anladığım kadarıyla birkaç yüzyıl fark ediyor. Dolayısıyla şahsen papirüsün Kur'an'da geçen bu felaketlerden bahsettiğini söyleyemeyeceğim. Ama yine de daha derin araştırmak isteyenler olursa aşağıya yazıp bizi bilgilendirebilirler. Bu arada lütfen like yapıp yorum yazmayı unutmayın. Bu video serimizin son videosu olduğu için söyleyebilirim bunu galiba. Şimdi müsaadenizle Şuara suresinde kaldığımız
52. ayetten sonraki kısmı hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Ve evhayna ila Musa en esri bi ibadi innekum muttabaun. Biz Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Aradan yıllar geçmiş ve sonunda Firavun bu afetlerden çıkış yolunun olmadığını anlamış ve kesin bir karara varmış. Musa ve İsrailoğulları yeryüzünden kökünden kazınıp silinecek. Belki de Musa ve ona iman edenleri öldürürse bu afetlerin sona ereceğini umuyordu. İşte tam bu saldırının bir önceki gecesinde Hz. Musa Aleyhisselam'a Allah tarafından çıkış emri veriliyor. O sırada Firavun asker topluyor. فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنَ حَاشِرِينَ. Firavun da şehirlere asker toplayıcılar göndermişti. Sadece merkez olan yer aşağı Mısır olarak düşünmemek lazım. Sonuçta Mısır bir krallık ve ona bağlı bütün şehirlerden ordularını talep ediyor. İsrailoğullarının sayısını tam olarak bilemiyoruz ama çok kalabalıklar. O yüzden ciddi bir ordu toplanması lazım. İnne haula ile şirzimetun qalilun. Firavun işte bu askerleri toplatırken demiş ki bunlar pek az ve önemsiz bir topluluk İsrailoğulları hakkında ve bize karşı çok gayz öfke besliyorlar. Bizi sevmiyorlar. Tabii bunlar asker toplama ve cesaretlendirme taktikleri. Binlerce yıldır, hatta hala günümüzde de görebilirsiniz. Her ülkede görürsünüz. Devam ede gelen boş, menfi milliyetçilik tavırları. Savaşan insan kimin için, ne için savaştığını bile bilmiyor. Ve inna lecemi'un hazirun. Biz ise artık onları yok etmek için hazır ve uyanık, tedbirli bir topluluğuz diyor ve dedirtiyor. Yani artık canımıza tak etti. Afetmiş, felaketmiş dinlemeyeceğiz. Bu sefer onları kıskıvrak yakalayıp hepsini kılıçtan geçireceğiz. Bu suretle Firavun ve kavmini bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve şerefli makamlarından çıkardık ve onlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık. Şimdi o ordunun takibi başlıyor. Şuara suresi 60. ayette. فَاَتْبَعُهُمْ مُشْرِقِينَ. Firavun ve orduları gün doğarken İsrailoğullarının arkalarına düştüler. İsrailoğulları geceden kaçtı. Firavun ve orduları gün doğarken onların arkasına düşüyorlar. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. İki topluluk birbirlerini görünce Musa'nın adamları eyvah yakalandık dediler. Şimdi o sahneyi canlandıralım gözümüzde. İsrailoğullarına önceden haber geldiği için gece hazırlık yapıp yanlarına yıllar boyunca biriktirdikleri en değerli mücevherleri alıp yola koyuluyorlar. Güneş doğuyor ve Firavun ordusu onları takibe başlıyor. Yani hava aydınlık. Sonra Hz. Musa ve kavmi Kızıldeniz'e varıyorlar ve o sırada arkalarından onları takip eden ordunun çok uzaklardan, çöllerde olur ya, yerden bir buhar çıkar. Uzaklara bakınca bulanık görürsün. Ordunun arkasında bıraktığı tozlar havada uçuşuyor ve kendilerine yaklaşmakta olan on binlerce askeri hayal meyal görüyorlar. Diğer tarafta gidecek yer yok. Askerler kadar da mobil değiller. Onlardan daha hızlı hareket edemezler. Hz. Musa'nın etrafındaki ashabı inna lemudrakun, eyvah yakalandık diyorlar. Ashabı diyorum ama ona hakkıyla iman edenlerin sayısı çok değil. Kur'an'ın geneline baktığınızda Hz. Musa'nın bu ashabla çok defa imtihan olduğunu görüyoruz. Burada da çok zorluyorlar Hz. Musa'yı. İşte senin yüzünden bunlar başımıza geldi tarzında çıkışıyorlar. İşte sen peygamber olmadan önce de bize işkence ediyorlardı. Peygamberliğin de hiçbir işe yaramadı. Yine işkence edecekler, öldürecekler bizi gibi şeyler söylüyorlar. Ki şunu da akıldan çıkarmamak lazım. Bir insan dindar olmakla belalardan kurtulacağını düşünüyorsa yanılıyordur. Çünkü tam tersi oluyor genelde. Öyle bir hadis-i şerif de var. Efendimiz'e bir sahabe diyor ki ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Efendimiz de cevap veriyor. Ne dediğine dikkat et. Çünkü beni sevene belalar bir selin hedefine ulaşmasından daha çabuk ulaşır diyor. Yani biz Musa'ya iman ettik. Hayatımız bundan sonra güllük gülistanlık olacak düşüncesi yanlış. Bizim dinimiz için de yanlış. Çoğu zaman hayatta karşılaştığımız zorluklar dinimizden dolayı da olmaz da oldu diyelim. İman etmemizin bu olaya katkısı insanların böyle imtihanlarda ayakta kalabilmesini sağlamak. Allah'la manevi bir bağ kurmak bu sıkıntıları göğüslemede en önemli destek. İsrailoğulları orada bu mevzuyu anlamamış belli ki ortalığı velveleye veriyorlar ama Hz. Musa'nın cevabı hiç beklemedikleri şekilde oluyor. Hatırlarsanız Yüzüklerin Efendisi'nin finali de benzer bir final. Kusura bakmayın bu arada en heyecanlı yerde böyle bir geçiş yaptığım için. Aragorn savaşın kaçınılmaz olduğunu anladığı zaman o harika konuşmayı yapıyor final sahnesinde. Tereddüt gösteren askerler var. Bu konuşmayla motive oluyorlar ve kendilerini savaşa hazır hissediyorlar. Özet geçiyorum. En son Saruman'ın kulesi yıkıldıktan sonra denizin yuttuğu Firavun ordusu misali Saruman'ın ordusu yer tarafından yutuluyor. Şimdi bu filmdeki Aragorn denilen adam bir insanın zihninin sınırlarını zorlayarak yazabildiği en kahraman karakter ve kahramanca
bir son. Ama roman, yani kurgudan ibaret. Tamamen hayal ürünü bir şey. Hani başka örneklerini de vermiştik. Filmlerde kahramanlık örneklerine baksanız belki büyük bir kısmında peygamber hayatlarından örnekler göreceksiniz. Çünkü insanlık tarihinin en büyük kahramanlıklarını peygamberler yapmıştır. Şimdi dönelim olaya. Musa Aleyhisselam'ın etrafında kavmi şikayet ediyor. Hz. Musa'yı suçluyor. Bir taraftan da onları yok etmeye odaklanmış Firavun ordusunun bağırış çağrışlarını duymaya başlıyorlar. Yani hakikaten bir çıkış yolu, bir kaçış imkansız gibi görünüyor. Fakat öyle bir iman, öyle bir teslimiyet var ki Musa Aleyhisselam'da. Bakın ne diyor. Kale kella. Musa hayır, asla dedi. İnne me'ye rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraberdir. Bana mutlaka bir çıkış yolu gösterecektir. Müthiş bir duruş, müthiş bir iman, müthiş bir teslimiyet ve aynı zamanda ona inananlar için bir iman testi. Ve sonra şöyle devam ediyor ayet. فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اِضْرِبْ بِعَسَاكَ الْبَحْرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Musa söyleneni yapınca deniz yarılıverdi. Öyle ki açılan yolun her iki yanında sular koca dağlar gibi yükseldi. İnşallah cennet nasip olur hepimize. Herhalde cennete giren herkes o hadiseyi böyle bir drone çekimiyle izlemek ister. O an orada mucizeyi gözleriyle gören müminlerle sohbet edip röportaj yapmak, hissiyatlarını dinlemek, hayretlerine şahit olmak ve en önemlisi Hz. Musa Aleyhisselam'la konuşmak isterler. 64. ayetten devam edip bitirelim. Arkadan gelen Firavun ve askerlerini de buraya yaklaştırdık ve peşlerinden açılan yarağa daldırdık. Musa'yı ve onunla beraber bulunanların hepsini kurtardık ama diğerlerini denizde boğduk. Bu olayda şüphesiz bütün insanlar için bir ders, bir ibret vardır. Ama insanların pek çoğu yine de inanmazlar ve gerçek şu ki senin Rabbin yüceler yücesi ve engin merhamet sahibidir. Ve kıymetli dostlar, Bir Nebi Öyküsü serisi burada bitmiş oldu. Sizinle birlikte bu yolculuğa çıkmak çok lezzetliydi. İnşallah dinleyenlere de faydası olmuştur. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımızı takip edip Bir Nebi Öyküsünü benimle birlikte dinlediğiniz için. Hz. Musa Aleyhisselam'ın bundan sonraki hayatı da en az bu uzunlukta farklı bir seri olabilir. Bunun farkındayım ama seriyi şimdilik bitirmek istedim. Bu kısmı daha sonra kesip çıkarabilirim. O yüzden biraz daha samimi konuşacağım. Günlük telaşenin yanında bir de böyle videolar hazırlamak kolay olmuyor. Yani moral ve motivasyon da her zaman aynı olmuyor. O yüzden videoları işte WhatsApp'ta, Twitter'da, bilimum sosyal mecralarda paylaşan, videoların altına yorumlar yazan, like yapan, en azından izleyerek katkı sağlayan herkese çok minnettarım. Beni şahsen her türlü destek motive etti. En azından bu seriyi düzgün bir şekilde bitirmem için. Kanaldaki diğer arkadaşlar da çok yardımcı oldular bu hususta. Hatta işte sunumlara hazırlık yaparken yardım ettiler. Kimisi benim için bazı konuları araştırdı. İşte kanaldaki bazı videolara İngilizce altyazı ekleyenler oldu gönüllü olarak. İngilizceden daha çok videomuz Japonca'ya çevrilmiş durumda şu anda. Japon ve Türkçe de bilen bir hanımefendi çeviriyor Japonya'da. Tanımıyorum kendisini ama çevirdikçe gönderiyor. Ben de onaylıyorum sadece. Bir bölümü aşağı yukarı ne kadar süremi aldı derseniz ortalama işte hatta en az yani 15 saatimi falan alıyor haftalık. Dolayısıyla ben eşime de destekleri için minnettarım. Bundan sonra nasıl olacak derseniz tabii ki ben devam etmeye niyetliyim. Fakat belki bir iki hafta ara vermiş olacağım. Bir seri şeklinde değil de biraz daha Kur'an'da ayetten ayete, konudan konuya atlayarak anlatmayı deneyeceğim şeyler olabilir. Sizden ricam Bir Nebi Öyküsü'nün full playlistini yani oynatma listesini tekrar sevdiklerinizle paylaşmanız ve full serinin artık tamamlandığını ve abone olup baştan sona bütün detaylarıyla işlemeye çalıştığımız bu kıssayı öykü şeklinde izleyebileceklerini tekrar hatırlatmanız. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Allah'a emanet olun.